Bir fazla senkron motorlar. Bir fazla senkron motorlar küçük iş tezgahları, buzdolabı, çamaşır makinesi, küçük su pompaları, mikserler, vantilatörler, aspiratörler gibi yerlerde kullanılır. Kalkınma akımları fazla olduğu için çoğunlukla küçük güçlerde imal edilirler. 3 fazla senkron motorlarda faz sargıları aralarında hem elektriki hem de fiziki 120 derece açı fark olacak şekilde statora yerleştirildiğinden döner manyetik alan meydana geliyordu. 3 fazla senkron motor nasıl döner? Döner alan nasıl oluşur? Rotor döner alanı nasıl takip eder? Videomda bunu detaylıca anlatmıştım. Bu YouTube kanalında o videoyu bulabilirsiniz. Fakat bir fazla senkron motorlarda yalnız bir sargı ile döner manyetik alan elde edilemez. Bu nedenle bir fazla motorlarda ana sargının dışında bir de yardımcı sargı bulunur. Ana ve yardımcı sargılar birbirine paralel bağlanıp aralarında 90 derece elektriki ve fiziki açı oluşturacak şekilde oluklara yerleştirilir. Fiziki faz farkının yanı sıra ana ve yardımcı sargıdan geçecek akımların dolayısıyla meydana getirecekleri manyetik alanlarında arasında faz farkı olması gerekmektedir. Bunun için de devamlı olarak devrede kalan ana sargı kalın kesitli telle çok spirli olarak sarılır. Ana sargıya paralel bağlanan yardımcı sargı spir sayısı ana sargıya göre ince kesitli ve yerleştirildiği stator oluk sayısı daha azdır. Ana sargının ohmik direnci küçük, indüktif reaktansı büyüktür. Yardımcı sargının ise ohmik direnci büyüktür. Bu ana ve yardımcı sargılar arasında faz farkı oluşmasını sağlar. Bu faz farkı yardımcı sargıya seri bağlanan kondansatörle büyütülür. Bu da bir döner manyetik alan meydana gelmesini sağlar. Rotorun kısa devredilmiş rotor çubukları stator manyetik alan tarafından kesilerek çubuklarda gerilim yüklenir. Rotor çubukları iki tarafından kısa devredildiğinden içerisinden kısa devre akımları geçer ve rotorda bir manyetik alan oluşturur. Stator döner manyetik alanı rotor manyetik alanını peşinden sürükleme sonucu rotor döner. Yardımcı sargıyı devreden çıkarma yöntemleri. Santrifüj, merkez kaç anahtarı. Motorun ilk kalkınma anında normal devrinin %75'ine ulaşınca yardımcı sargıyı devreden çıkartan santrifüj anahtar motorun içerisine yerleştirilir. İki kısımdan meydana gelen santrifüj anahtar duran kısmı kapak içerisinde, hareketli kısmı ise rotor miline monte edilir. Duran kısımda bulunan iki kontak motor duruyorken kapalı durumdadır ve yardımcı sargıyı devreye sokar. Motor normal devrinin %75'ine ulaştığında ise hareketli kısım merkez kaç kuvvetinin etkisiyle dışarı doğru çekilerek kontaklar üzerindeki basıncı kaldırır. Bu sırada kontak açılarak yardımcı sargıyı devreden çıkarır. Motor durduğunda ise bir yay vasıtasıyla tekrar eski konumuna gelerek kontakları kapatır. Devire duyarlı olduğu için devir sayısına göre seçilir. Akım rölesi ters duran kontaktöre benzetilebilir. Ana sargı devresine bağlanır ve kontaklardan yardımcı sargı akımı geçirilir. Motor devreye girdiğinde ana sargı yol alma akımı olarak yüksek akım çekecek ve röleden geçen bu akımın oluşturduğu manyetik alan etkisiyle röle nüveyi yukarı doğru çekerek kontakları kapatacak ve yardım sargının da devreye girmesini sağlayacak. Motor devri amma devrine yaklaştıkça ana sargı akımı normal değerine düşecektir ve akım rölesinin manyetik alanı nüveyi yukarıda tutmaya yetmeyecek ve nüve düşerek yardım sargıyı devre dışı bırakacaktır. Akıma duyarlı olduğu için motor gücüne göre seçilir. Bir fazla motorlarda çoğunlukla santrifüj anahtar kullanılır fakat buzdolabı, ekovat motorları gibi motor miline santrifüj anahtar bağlanamayan yerlerde akım rölesi ya da bir sonra göstereceğim PTC röle kullanılır. Burada akım rölesinin ters montaj edilmemesine dikkat edilmelidir. Elektronik PTC röle. Bu rölede pozitif sıcaklık katsayılı yarı iletken eleman PTC kullanılır. PTC elemanı üzerinden akım geçtikçe ısınır ve direnci 10.000 ohm'a kadar yükselir. Röle yardımcı sargı devresine bağlandığından ilk anda akım geçirir fakat daha sonra devredeki direncin artmasına dolayısıyla akımın çok azalmasına neden olur. Akım çok azalınca yardımcı sargı devreden çıkmış olur. Kompresör motoru tekrar duruncaya kadar ana sargı devrede kalmış olur. Motor durduktan sonra tekrar çalışabilmesi için rölenin soğuması gerekir. Bunun için de 4-5 dakika süre geçmesi lazımdır. Akıma duyarlı olduğu için motor gücüne göre seçilir. Bir fazla motorlarda döner alan nasıl oluşuyor? Şimdi ona bakalım. Gerilimin artı alternansında ve eksi alternansında değerlendireceğiz. Burada stator sargılarına birbirlerine fiziki olarak 90 derece faz farklı olarak yerleştirilmiş 2 adet sargım var. Bu sargılardan birinin girişi U1, çıkışı U2, diğerinin girişi V1, çıkışı V2 sargıları. Gerilimin altı alternansında bu iki sargı birbirine paralel bağlandığında yani U1 ile V1, U2 ile V2, U1 V1'den
örneğin fazı verdiğimizi işte U2 V2'den bunu götürüp nötre bağladığımızı düşündüğümüzde oluşan manyetik alanın yönünün bu şekilde olduğunu düşünelim. Bu iki sargı statorda bu şekilde bir vektörel manyetik alan oluşturur. Eksi alternansta bu sefer akımın yönü değişecektir ve akımın yönü değiştiğinde ise artı alternansa göre ters manyetik alanlar oluşturacaklardır kutuplar üzerinde. Bu sefer ne oldu? U1, U2 bobinindeki ve V1, V2 bobinindeki manyetik alanların yönü değişti. Ve bunun için endenese olduğunu düşünürsek kuvvet çizgilerinin oluşan bileşke manyetik alan da bu şekilde. Şimdi artı ve eksi alternansı ben buradaki stator sargılarını uyguladığımda yönü değişen ama doğrultusu aynı kalan bir manyetik alan elde etmiş oluyorum. Yani artı alternansta bu şekilde bir manyetik alan, doğrultu aynı, sadece şiddeti sıfırdan başlıyor, maksimuma sıfıra tekrar düşüyor. Ve eksi alternansta da yine doğrultusu aynı, şiddeti işte sıfırdan başlayıp maksimuma gelip tekrar sıfıra düşen bir manyetik alan. Bu noktada siz asenkron motoru eğer elinizde bir fazla asenkron motoru sağa çevirirseniz asenkron motor sağa döner. Ya da sola çevirirseniz sizin bir fazla asenkron motorunuz sola döner. Çünkü burada bir dönüş yönünü belirleyecek manyetik alan gecikmesi yoktur. Ya da bir faz gecikmesi yoktur. Burada bir dönme hareketi elde edemeyiz. Çünkü manyetik alanın doğrultusu, bileşke manyetik alanın doğrultusu değişmemektedir. Motorun rotorunu bir yöne hareket ettirecek şekilde bir manyetik alan kayması söz konusu değildir. Sadece aynı doğrultuda yön değiştiren, değeri değişen, yönü değişen ama doğrultusu aynı kalan bir manyetik alan oluşturur. Peki nasıl döndürmemiz lazım? Şimdi U1, U2 sargısı ve V1, V2 sargısına aralarında 90 derece faz farkı olan iki gerilim uyguladığımızı düşünelim. Birinci nokta olarak şuraya alalım. Birinci noktada U1, U2 gerilim maksimumda, V1, V2 gerilimi sıfır noktasında. Burada oluşan manyetik alanın yönü bu şekilde ve bileşke manyetik alan endenese şu siyah okla gösterdiğim durum. Gelelim ikinci noktaya. İkinci noktada da bu sefer U1, U2 ve V1, V2 sargılarından geçen akım yönü, gerilim yönleri aynı, geçen akım yönü aynı yönde. Bu sefer ikinci adımda U1, U2'deki manyetik alan aynı şekilde devam ediyorken tabii şiddeti değişiyor. Şiddetten ziyade ben şu anda yönün oluşmasına bakıyorum. Bu sefer V1 ve V2 sargılarında bir manyetik alan oluşuyor ve bu iki manyetik alanın bileşke manyetik alanı yine bu siyah okla gösterdiğim gibi. Üçüncü noktaya geldiğimizde U1, U2'deki gerilim sıfırlanıyor. Akım sınıfı sıfırlandığını düşünelim. Ve V1, V2 sargılarında yine 2'de olduğu gibi aynı yönde bir manyetik alan var. Evet 2'de olduğu gibi manyetik alan var. Bu sefer bileşke manyetik alanın yönü 3'te şu siyah okla gösterdiğim şekilde oluşuyor. Gelelim 4'te. 4'te U1, U2 gerilimi eksi alternansta yani akımın ters yönde geçtiğini düşünelim. Ve V1, V2'de ise hala aynı yöndeki manyetik alanını koruyor. Artı alternansta bakın aynı yöndeki V1, V2 korurken U1, U2 sargılarındaki manyetik alan yön değiştirmiş. Bu sefer yine endenese bileşke manyetik alana bakacak olursak burada siyah okla verdiğim gibi. Ve son bir adım daha alalım. 5. Burada da V1, V2 sargılarından herhangi bir akım geçmediğini, U1, U2'den de eksi alternans ve maksimum değerde yine tekrar söylüyorum. Burada manyetik alanın şiddetinden ziyade yön oluşmasına bakıyorum. Eksi alternansta bir manyetik alan var. Evet U1, U2'de eksi alternansın oluşturduğu bir manyetik alan varken V1, V2 sıfır geçiş noktasında olduğu için herhangi bir gerilim burada indüklenmiyor. Ve burada yine oluşan bileşke manyetik alan şurada görmüş olduğunuz gibi. İlk birinci adımdan 5. adıma baktığınızda burada bileşke manyetik alan 90 derece dönüyor. Bakın birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım, dördüncü adım ve 5. adım. Buradaki manyetik alanın, bileşke manyetik alanın dönüşü benim rotorun dönüşüne sebebiyet vermektedir. Eğer buradaki manyetik alanda, manyetik alan aralarında bir kayma, bir dönüş yönü oluşmasaydı benim motorumu döndüremezdim. Bu yapıyı ben 3 fazla asenkron motorlarda döner alan nasıl oluşur, asenkron motor nasıl döner videomda çok detaylıca anlatmıştım. Burada kaba bir anlatım yaptım. Eğer burayı anlamadıysanız YouTube kanalımdan o videoyu bulup bakabilirsiniz. Şimdi bu aralarındaki faz farkının oluşmasına bakalım bir de. Az önce
önce birbirlerinden 90 derece faz farklı 2 tane gerilim vermiştim ama benim bir fazımda bu 90 derecelik faz farkını oluşturabilmem lazım. Çünkü benim prizlerimde ya da işte monofaza sistemlerde, bir faz sistemlerde bir faz var. İkinci faz yok. Ya da aralarında 90 derece elektriki açı oluşturabileceğim ya da farklı bir açıda elektrik açı oluşturabileceğim bir başka gerilim yok. O zaman benim elimde bir fazım var ve bu fazımda sargılardaki iki sargıda da farklı faz farklı oluşturabilmem lazım. Şimdi burada ana sargı yardım sargı bahsine girmiyorum. Sadece vektör olarak gösteriyorum. U'yu benim referans olarak kabul ettiğimde indüktif devrelerde neydi? Akım gerilimden gerideydi. U1, U2'nin akımı, V1, V2'nin akımı burada gördüğünüz gibi aynı fazda olacaktır. Videonun başında anlattığım şekilde. Eğer ben V1, V2 sargısına seri bir kondansatör bağlayacak olursam V1, V2'nin bir indüktansı var, indüktif direnci var ve buna seri olarak bir kondansatör bağladığımda şu kolun yani V1, V2'den geçecek olan akımın bu kolun empedansını değiştirmiş oluyorum. Empedansı değiştirdiğim zaman da artık bu akımın vektörü bu şekilde değil. Kondansatörde akımın gerilimden ileri fazla olduğunu düşünürseniz yeni artık kondansatör ekledikten sonra bu koldan geçecek olan yeni akımın vektörü şuralara bir yere gelecektir. Artık I-V1, V2 akımım vektör olarak buradadır. Şimdi ben I-U1, U2 ile I-V1, V2 arasında bir faz farkı oluşturdum. Ve bu bir önceki sayfada anlattığım gibi iki akımın arasındaki faz farkı benim motorumun dönmesi için oluşan bileşke manyetik alanda bir kaymaya neden olacaktır. Burada sarı ana sargının, mavi ise yardımcı sargının akımı. Hemen bir ölçme yapmaya çalışalım dirençleri yakmadan. Şu anda örneğin buraya yardımcı sargının başlangıcı olduğunu kabul edersek, burada ana sargının başlangıcı olduğunu kabul edersek 7.6 milisaniyelik, şurada gördüğünüz gibi 7.6 milisaniyelik bir arada zaman farkı var. Hatta şunu durdurayım, elektriği keseyim. Evet, şu anda baktığınızda sarı ana sargı, mavi yardımcı sargı. Mavi ana sargıdan 7.6 milisaniyelik, şurayı mikrosaniyeyi dikkate almayalım. Aralarında şurada yazdığı gibi 7.6 milisaniyelik bir faz farkı var. Görüldüğü gibi mavi yani yardımcı sargının akımı ana sargının akımından önde. Bir fazla senkron motorumun ana sargı uçları U1, U2, yardım sargı uçları Z1, Z2 olarak dışarı çıkarılmıştır. Merkez kaçanaklarına S diyoruz. İşte kondansatöre C ya da C kalkış kondansatör diyoruz. Ana sargı akımı IA, yardım sargı akımı IY. Bileşkeden çekilen akım IH, hat akımı Fi, ana ve yardım sargı arasındaki faz açısı. Bu tamamen kondansatörün, şuradaki faz açısı tamamen buradaki kondansatörün değerine bağlıdır. Bu IY tam olarak U'nun ilerisinde olmayabilir. Daha U'nun bir tık altında şuralarda bir yerde olabilir ama bu bile ana sargı ile yardım sargı arasında bir faz açısı oluşturmam ve manyetik alana dönüş verebilmem için yeterlidir. O zaman çok daha büyük yapalım. Bunun bir optimizasyonu var. Optimizasyonunda işte yardım sargıdan geçecek olan bir akım, bu akımın oluşturmuş olduğu manyetik alan, bunun oluşturmuş olduğu bir kalkış momenti gibi bazı hesaplamalar var ve optimum olarak videonun sonunda vermiş olduğu kondansatör değerleri kullanılır. Burada motorumun ana sargısı U1, U2, U1, U2 direncine bakalım. 7.1 ohm. Altı şöyle yapayım. 6.3 ohm. Yardım sargı Z1, Z2. Bunun direncine bakalım. Bu da onun 2 misli 14.1 ohm. Her zaman 2 misli mi olacak? Hayır, böyle denk geldi. Sadece yardım sargının direncinin ana sargıdan daha yüksek olduğunu görmenizi istedim. Bir fazla senkron motorlar daimi kondansatörlü, kalkış kondansatörlü ve çift kondansatörlü olarak yapılabilirler. Daimi kondansatörde herhangi bir merkez kaçanakları ya da akım öğesi yoktur. Bu kondansatör burada devamlı olarak durur. Kalkış kondansatörlerde ise kondansatör sadece motorun ilk devreye girdiği anda buradaki merkez kaçanakları akım rölesiyle işte devreye sokulur ya da bir kumanda devresi yaparsanız bir zaman rölesiyle de çıkarabilirsiniz bu sargıyı devreden. Motor hareketine başladıktan sonra yanma değerine yaklaştığında
bu merkez kaç anahtarı kondansatör ve yardım sargıyı devreden çıkarır. Çift kondansatörlerde ise daimi kondansatörlü motor gibidir. Fakat kalkış momentini şurada gördüğünüz gibi yükseltebilmek için devreye paralel bir kondansatör sokulur. Buradaki kondansatöre paralel bir kondansatör sokulur. İşte kapasite değeri arttırılır ve yüksek kalkış momentiyle motorun yol alması sağlanır. Ama burada şöyle bir durum da vardır. Motorun kalkış akımı da artacaktır. Bir fazla asenkron motorlarda devir yön değişmenin iki yöntemi vardır. Bunlardan bir tanesi yardım sargı uçlarının yönü değiştirilerek devir yön değiştirilebilir. Yani buradaki Z1, Z2'nin bağlantı yönü değiştirilebilir ya da ana sargı uçlarında U1, U2'nin yönleri değiştirilerek motorun devir yönü değiştirilebilir. Aralarındaki fark ne? Yani ana sargı ya da yardım sargının uçları değiştirilerek, yönleri değiştirilerek motor devir yönü değiştirilmesindeki fark ne? Siz yardımcı sargının geçen akımın uçlarını değiştirerek, yani yardım sargıdan geçen akımın yönünü değiştirerek devir yönünü değiştirmek istiyorsanız asenkron motorunuz tamamen durduktan sonra bu devir yönü değişimini yapmanız lazım. Başta da söylediğim gibi yardım sargı asenkron motorlarda manyetik alanda kalkış sırasında bir rotora yön vermek için devreye girer. Eğer rotor tam olarak durmazsa ve yardım sargıdan siz geçen akım yönünü değiştirdiğinizde, yardım sargının uçlarını değiştirdiğinizde motor aynı yönde dönmesini sürdürecektir. Ama ana sargının uçlarını değiştirerek siz ana sargıdan geçen akım yönünü değiştirerek siz motor devir yönünü değiştiriyorsanız burada motorun durmasına, tam olarak sıfır noktasına gelip durmasına gerek yoktur. Motor belli bir devirdeyken ana sargının U1, U2 uçları çıkarılıp bir mekanizmayla bunların yönü değiştirerek tekrar motor durmadan siz devir yönü değiştirebilirsiniz. Burada motor devir yönü ana sargıdan yaptığınızda devir yönü değişecektir. Şimdi yardım sargı üzerinden devir yönü değiştireceğim. Ana sargı girdi devreye. Yol aldı bile. Bu şekilde. Bakın aynı yönde dönmeye devam ediyor. Bakın şu dönüş yönü bu. Yarım sargıyı devreden çıkarttım. Öbür yönde aldım. Aynı yönde dönüş yönü devam ediyor. Durdurdum motoru. Ya da şöyle yapayım. Yarım sargı yönü bu komütatördeyken bu şekilde devir yönüne bakıyorum. İçten dışa doğru durdurdum. Bakın devir yönü içten dışa doğru şu şekilde. Bunu indirdim, bunu kaldırdım. Devir yönü dıştan içe doğru. Yardımcı sargı üzerinden devir yönü değiştirirken motorun durma şartı var. Ana sargıda böyle bir şey yok ama yardım sargı üzerinden eğer motorun devir yönü değiştiriyorsanız durma şartı var. Şu anda ana sargı üzerinden motorun devir yönünü değiştireceğim. Deviri görüyorsunuz bu şekilde. Devreden çıkarttım. Yarım sargı devrede. Gördüğünüz gibi devir yönü değişti. Peki bir fazla asenkron motorların Clemens bağlantıları nasıldır? Sağ sol dönüş için bu bağlantılarda nasıl bir değişiklik yapılması lazım? Burada daimi kondansatörlüğü görüyorsunuz. U1, U2, Z1, Z2 ve kondansatör uçları. 3 fazla asenkron motorlar gibi Clemens'leri çıkarılmıştır dışarıya. Burada U1, U2 burada. Z1, Z2'nin çıkarılışı bu ve kondansatörün çıkarılışı da burası görmüş olduğunuz gibi. Eğer siz bu motoru sağa döndürmek istiyorsanız buradaki Z1, U1, C, Z2 ve C, U2'yi köprülemeniz ve U1, U2'den sizin enerji vermeniz lazım. Yok eğer ben bunu sola döndüreceğim diyorsanız burada Z1, C, U1, Z2'yi köprüleyip C ile de U2'yi köprüleyip yine U1, U2'den sizin bu motora enerji vermeniz gerekli. Bunu bir dışarıdan şalter yardımıyla yapacaksınız. Burada bir komütasyon işlemi yapacaksınız. O zaman da buradaki uçların hepsini sizin dışarıya almanız lazım. Devir yönü değiştireceğiniz paket şalterse paket
şalter ya da işte bir röle sistemse röle sisteme çıkmanız lazım. Ama her iki durumda da dışarıda oluşturduğunuz ileri geri ya da sağ sol dönüş için oluşturduğunuz sistemde sıralamayı yine bu şekilde yapmanız lazım. Burada ne fark ediyor? Bunun üstünden bir gidelim. Burada U1 Z1, U1 Z1, yani U1 ile yardım sargının Z1 uçları beraber bağlanmış. L1 fazla verilmiş. Daha sonra C ile Z2, buradan sargı U1'e geldi, L1 fazı Z1'e geldi. Geçti. Z2'ye geldi. Karşı C'ye atladı. Kondansatörden geçtikten sonra burada U2'ye gitti. Yani ne oldu? Burada Z1'den girip akım, örneğin ya da fazla akım yön değiştiriyor ama şu an o detayları boğmak istemiyorum. Yani Z1'den L1 girip Z2'den çıktı. Burada bakalım. U1'e geldi. Z2'ye geçti. Bakın şu köprü. Z2'ye geçti. Z2'den Z1 ile C köprülü. Z1'e geldi. Buradan sargı üstünden C'ye geçti. C'den karşıdan U2'ye geldi. Bu sefer L fazı, L1 fazı nereden gelmiş? Z2'den girmiş. Z1'den çıkmış. Yani burada yardım sargının uçlarının yönü değiştirilerek bir devir yönü değiştirme yapılmış. Eğer kalkış kondansatörü ise bu. Şu araya merkez kaç anahtarı bağlanıyor, yani C ile U2 arasına ve Clemens çıkarılmaları yine aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Devir yönü değiştirmek için de yine bağlantıları aynı şekilde yapıyorsunuz. Z1, U1, C, Z2 köprüleniyor. Burada şu araya merkez kaç anahtarı girdiği için, daimi kondansatör değil bu, kalkış kondansatörlü. Merkez kaç anahtarı girdiği için buradaki köprüyü boş bırakıyorsunuz ve U1 ile U2'den siz faz nötr veriyorsunuz. Sola döndürmek istiyorsanız da Z1C'yi, U1 Z2'yi köprülüyorsunuz. Çift kondansatörlüde ise burada Clemens bağlantıları bu şekilde. Yine ana sargı U1 U2'de, yardım sargı Z1 Z2'de. C uçlarında burada başlatma kondansatörü var. Devreden çıkacak olan kondansatör var. Daimi kondansatör ise şurada gördüğünüz gibi bu C Clemensinden U2 Clemensine gidiyor. Yine şu C ile U2 arasında merkez kaç anahtarım var. Devir yön değiştirmede bir öncekinde olduğu gibi. Bununla ilgili çok fazla kaynak bulamadım. Eski bir kitapta böyle bir bilgi vardı. Burada motor gücüne göre kullanılacak olan işte başlangıç kondansatörleri ya da işte daimi kondansatörlerin kapasitelerini görüyorsunuz. Şu bilgiyle verip videoyu sonlandırıyorum. Eğer sizin motorunuz kalkış kondansatörü ise, yani yardımcı sargı sadece motorun ilk hareketi sırasında yön vermek ve moment sağlamak içinse, bu motoru siz daimi kondansatörlü gibi bağladığınızda bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Sorun şöyle bir şey olabilir. Buradaki Z1, Z2 sargısı sadece motorun ilk devreye giriş anında devrededir. Daha sonradan devreden çıkıyordur ve bunun iletken kestiği akım yoğunluğu sadece kısa süreli olarak devrede kalacak şekilde hesaplanmıştır. Eğer siz bu sargıyı devamlı devrede bırakacak olursanız oluşan ısı bir müddet sonra yardım sargının yanmasına neden olabilir. O nedenle asenkron motorlarınızın bağlantısını yaparken kalkış kondansatörlü mü, çift kondansatörlü mü, daimi kondansatörlü mü olduğunu bilmenizde fayda var. Arkadaşlar, bu videoda bir fazla asenkron motorlarda döner alan nasıl oluşur, devir yönü nasıl değişir, onunla ilgili kısa bilgiler vermeye çalıştım. Bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.